Evet. Jeep sevgimizi doruk yaptıracak bir faaliyet göstereceğiz bugün. Jeep'imize bir Hey distribütör montajı yapacağız. Gördüğünüz gibi distribütörümüz burada. Dui marka yüksek enerjili distribütörlerden bir Jeep için yapabileceğiniz en önemli modifikasyonlardan bir tanesi. Bartucuğum sen al çeke dur, ben şu distribütörümüzü göstereyim. Bu ne? Baba bu ne? Bujilerimiz kızım. İşte distribütörümüz burada. Ben şu yapayım da geçeyim. Gördüğünüz gibi Dui marka. Bu tip Hey distribütörlerin güzelliği, ayrı bir bobin yok. Her şey bir arada toplanmış. Ve motor civarını oldukça temiz gösteriyor. Tabii piyasada bir sürü düşmez kızım, oya takılı oraya. Piyasada bir sürü Hey distribütör var. Bu distribütörlerle ilgili belki bilinmesi gereken bir şey, ucuz distribütörlerin dişlisinin motora pek uygun olmadığı. Bununla ilgili pek çok case anlatılıyor internette. Hareketi aldığı camshaft'tan daha sert dişli olduğu zaman motordaki camshaft'ı yemesi gibi bir problem var. Bunun için Hey distribütör monte edecek olanların özellikle bu hususa dikkat etmesi lazım. Ve gerçekten böyle bilinen markalar değil de daha ucuz Çin malı distribütörler kullanılıyorsa bu dişlinin üzerinde mevcut bulunan distribütörün dişlisiyle değiştirilmesi gerekiyor. Biz şimdilik bu dişliyi kullanacağız Dui markasına güvenerek. Bunu Ozi'ye Bunun versin. dışında Dui distribütörle birlikte kablolarımızın da yüksek enerjiyi geçirebilecek düzeyde kapasiteli kablolar olması gerekiyor. Bunlar da yeni kablolarımız. Ve tabii bu işlemi buji değişimiyle de sonlandırmak son derece önemli. Bunlar da Otolit marka platinyum bujilerimiz. Bujilerin aralığının ayarlanması gerekiyor. Ondan daha sonra bahsedeceğiz. Şimdilik bunu böyle koyalım. Evet. Ve motorumuzu açalım. Burada. Koyalım. Evet, eski distribütörümüz burada. Ona enerjisini veren bobinimiz burada. Bu ikisi gidecek. Balast rezistörüne de ihtiyaç yok. Balast rezistörü de gidecek. Montajımıza yavaş yavaş başlayabiliriz. Sizler de benim gibi amatörseniz ve bu işi zevk için yapıyorsanız burada önemli olan bir şey distribütörün ateşleme sırasının karıştırılmaması. Bu birinci silindire gidiyor. Bu sırayı bilmek lazım. Fotoğraf çekerek bunu yapabilirsiniz. Aklınızda tutabilirsiniz. Ama tipik 6'larda ateşleme sırası 1'e gider, 5'e gider, 3'e gider, 6'ya gider, 2'ye gider, 4'e gider şeklindedir. Bunu da bir kenara not edip daha sonra kabloları sökebilirsiniz. Evet, buji kablolarımızı söktük. Vakumumuzu da çıkarttık. Distribütörümüzün kapağını sökelim. Baba ben ne yapacağım? Şimdi senin işinde başlayacak kızım, az kaldı. Ben onları mı size getireceğim? Evet. Siz anne isterseniz ben de getireyim. Pense. Burada bir sürü pense var. Cetvel. Evet. Yeni distribütörümüzde aynen eskisini nasıl çıkarıyorsak öyle takmamız gerekiyor. Onun için yerini işaretlememiz lazım. Bunu aslında birinci silindire çevirip de o şekilde işaretlemek sanırım daha uygun olur. Baba biraz yüksek Şöyle ses yapalım. tutmuş. Baba ben getireceğim. Anneciğim, oralarda kırmızı kalemimiz vardı. O nerede, bulabilir misin? Ben buldum. Şimdi Seni boyarım Ozi. evet, şöyle takılıydı.
Bir numaralı silindirimizin yerine bir işaretleyeyim. Gibi. Baba. Ver bakalım kızım. Aşağı yukarı bizim bir numaramız şuraya bakıyor. Burada gazda olmayan bir kalem de var. Sen benden iste ben de bilirim. Tamam mı? Makaramızın şuraya döndürelim. Bir numaradayken de Sen benden distribütörümüzü yerinden Ben sen sökelim. benden iste. Açtın mı? Titreme. Şimdi bir numaralı silindirin olduğu, bir numaralı bujinin olduğu yeri işaretledim. Arabayı azıcık vurdurarak makaranın bu bir numarayı işaret eder hale gelmesini ayarlamaya çalışacağım. Bu şekilde Baba yüksek. son derece yakın sayılır. Sesini yüksek. Bak bakalım. Şöyle yakın çekimini alayım da. Bobinimizi de artık çıkarabiliriz. Tabi aslında akünün kutup başını sökmekte fayda var bütün bunları yaparken. Böylece elektrikle ilgili sıkıntı da ortadan kalkacak. Ne bir şeylerle oynuyor. Bezmiş bir şeylere zarar verme, olur mu? Ne yapıyor? Ben kapatırım onu kızım, dur. Acele etme sen. Evet, bobinimiz de çıktı. Motordan çıkan fazlalıklarımızı burada bir. Bunların hiçbirine ihtiyacımız olmuyor. Evet, şimdi artık distribütörümüzü sökebiliriz. Aşağıda bir onun şeyi var, kolu var onu tutan. Yarım inçlik, onu aldıktan sonra çıkacaktır distribütör de yerinden. Başladı mı? Şimdi distribütörümüzü neredeyse sökmek üzereyiz. Makaramızı ayarladık. Şu anda bir numaralı bujiyi, bir numaralı pistonu ateşleyecek şekilde konumlandı. Şimdi yeni takacağım distribütörü bir şekilde ona uygun bir oryantasyonda takmak istiyorum. Hangisini bir yapacağımla ilgili şüphelerim var. Şöyle takarsam sanırım olacak gibi. Yani şu silindiri, şu kutu, bu bir numaralı silindire bağlarsak iş çözülecektir. Onun için ben şuraya bunun karşısına gelen noktaya küçük bir işaret attım. Ve şunun da bir olduğunu daha sonra hatırlamak için. Bunun kapağını açalım. Çeyrek dönüşle açılan türde bir kapak bu. Burada makaralı bir kilidi var. Kırmadan kilidini kaldıralım. Evet. Evet. Şimdi takarken bir numaranın işaretini nereye koydum? Bakın şuraya koydum. Benim makaram oraya dönük şekilde takmam gerekiyor bunu. Okey. Distribütörümüzü çıkardık. Ateşleme sistemini yapıyorsun. Yerini güzelce temizledik. Aferin ulan. Ateşleme. Şimdi yeni distribütörümüzü Bu yeni takacağız. şey mi takıyorsun Bozkurt? Hı hı. He? Şöyle bir yardım azıcık. Dediğim gibi eskisini nasıl çıkarttıysak yenisini öyle takmamız gerekiyor. Ben bir numarayı buraya işaretledim. Yani taktığımız zaman bir numara şöyle dönük olacak. Makarası bir numaraya dönük olacak. Bunlar biraz kavisli diş olduğu için biraz kafayı geriye doğru çevirip Evet takacaksın. öyle oturtmak lazım ki onu takarken bu Oynamasın.
kendi yerine geçsin. Şimdi oturdu. Birazcık öne geçti. Evet, şimdi oldu sanırım. Sanırım bu montaj gayet iyi Gaza bastı ondan sonra değil mi? olacak. Bunun kendi makarası da var. Şeyle gelen makara diyorum ya. Kendi çatalı var. Çatalı da takacağız buraya. Ve böylece Oynamasın diye. distribütörümüz yerine yerleşmiş olacak. Distribütör ha. Şöyle mi takmak gerekiyor? Onu taktığın oraya oynamıyor da. Evet, şu şekilde takılması gerekiyor. Distribütör çatalımız. Evet. Defne'nin patlatma sevgisi. Evet, distribütörümüzü yerine koyduk şu anda. Şimdi elektrik devresini çekeceğiz. Şimdi Hey distribütörleri direkt eski elektrik devresine bağlayamıyorsunuz. Çünkü gerçekten temiz, böyle üzerinde başka bir yük olmayan devreden akım istiyorlar. Bunu iki türlü çekebilirsiniz. Bir, ya kontaktan distribütöre direkt bir kabloyla çekebilirsiniz. Bu balast rezistörü falan aradan çıkartmak lazım. İkinci yöntemde direkt aküden çekebilirsiniz. Ben ikinci yöntemi kullanacağım. Direkt aküden çekeceğim. Yalnız direkt aküden çektiği zaman sürekli üzerinde elektrik olacağı için bir röle ile bu devreyi kapamak istiyorum. Yani aküden çıkıp röleye gelecek. Röleden distribütöre gelecek. Aynı zamanda rölenin anahtar kutubunu da kontağa bağlayacağım. Yani kontağı açtığınız zaman röle aküyle distribütör arasındaki bağlantıyı kuracak ve direkt temiz bir akım elde edeceğiz distribütörümüz için. Distribütörümüzün kapağını taktık. Çatalını bağladık. Rölemizi yerleştirdik. Rölemizin bağlantısını şöyle yaptık. Rölenin 30 nolu kutubuna her zaman sıcak olan bu starter motorunun direkt aküye bağlantılı kutbundan aldık. Gittik. 30'a girdik. 87'den çıkıp distribütörümüze geleceğiz. 87 nolu kutbundan çıkıp. Bu arada bunu kontrol etmesi için de 85'ten 86'ya kontağa bağlı devreyi bağladık. Bu aslında eskiden bobinin gelen akım devresiydi. Yani bunun için ayrıca bir şey çekmemize gerek kalmadı. Balast rezistörünün yerine de bu küçük röleyi takınca iş hallolmuş oldu. Şimdi bunun elektrik kutbunu da taktığımız zaman distribütörümüze kontağı açtığımız zaman elektrik gelecek durumda. Şimdi takometre bağlantılarını yapacağız. Takometre bağlantısını da uğraşıyorum şimdi. Takometre bağlantısı şuradaki kutba girecek. Yalnız takometre için 2 tane kablo ihtiyacım var. Bunlardan biri içerideki takometreye gidecek. Diğeri de yakında bir enjeksiyon dönüşümü yapmak istiyorum. Enjeksiyon için gerekli. Enjeksiyonun takometre sinyali için. Dolayısıyla bir tane fazladan kablo çektim. İkisini birbirine bağladım. Ve buradan da takometre fişini takacağım. Pensel nerede pensiniz? Hangi pensel? Büyük pensel. Bak şurada, getirir misin? Çalışsın. Şirinsiz geçit var. Hemen kaç. Bir tane olması lazım. Soğuktan eller çalışmıyor artık. Bir tane daha var. Annemin raketi varmış. Bizi takip ediyorlar. Havalanma bırakın. Cık 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 cık. Yakıtıyorum. Geç ampulü. Verecek bir zamanı. Geçe biniyordum. Ay çok güzel. Şimdi tüpümüz nereye gitti? Tüpümüz burada. Çok derin. Evet, burayı bir de ısıttık mı
Çakmağımız nerede Bartucuğum? Ver bakalım. Çakmak gitti. Gemi hemen düşmeden gemi o. Gemi çok büyük. Onlar da bir tane. Kaç takımın gemi olamadığını. O gemi varmış. Biri demin gördüm başka bir gemide. Çakmak gitti. Kapat. Aa, Başladı. Çakmağımızı değiştirdik. Bunlarda çakmak bulmak da zorlaştı artık insanlar sigara içmediği için. Bir de öbür taraftan ısıtalım. Bence gayet güzeldir. Bağlantı yapabildik. Süper. Ve son olarak da yapmamız gereken tabii ki prizini takmak. Evet. Böyle tak bağlantımıza bunu geçirmek. ne? Uçağına döndük. Sonra deminden bir arkamızdan. Ay. Uçağa döndük ya. Ben gibi değiştirmek lazım. Vur 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 vur. Arka vuruş. Piu diye. Patladı. Aa dedim acıktı. Ne yiyeceğim? Hiç Takamadın mı? geçmiyor. Şu şeyi bir çıkartalım yerine. Bataryayı takodan önce takalım. Bataryayı sonra takalım. Evet, geçti. Tak. Diğer. Batarya da geçti. Distribütör yerimizde. Elektrik bağlantımız tamam. Baba şey. Sıra geldi bujilerimize ve kablolarımızı geri bağlamaya. Tabi burada önemli olan şey yeni takacağımız bujilerin aralıklarını ayarlamak. 0.45 olması gerekiyor. 0.50 hatta. Dewey'nin kendi açıklamalarına göre. Şimdi o işin üzerine yoğunlaşacağız. Çıkan bütün ekstra malzemelerimiz burada. Bunlar da eski bujilerimiz. Bu eski bujilerimizin aralığı aşağı yukarı 0.30 gibi falan. 0.30-35 gibi falan. Biz bunları 0.45'e çıkartmamız gerekiyor yeni bujilerimizde. Yani aşağı yukarı şuraya falan getirmemiz gerekiyor. Çok basit bir alet var buji aralığı ayarlamak için. Bununla ayarlanılabiliyor. Otolit yeni bujimiz bu. Bunun aralığına bakıyoruz. Bu da aşağı yukarı 0.30 falan. Bunu yavaş yavaş genişleterekten 0.45 civarlarına çekmeye çalışacağız. Defneciğim bir dakika bekle. Bunu takalım ondan sonra aç sen yenisini. 0.40'a geldik. İşte 0.45 oldu sanırım. Şu yeterli bir aralık. Yani eskisiyle karşılaştırınca bakın aralıklarda ne kadar bir fark var. O da tabii HEI distribütörün, yüksek enerjili distribütörün sağladığı daha fazla akım sayesinde burada kıvılcım yaratabiliyorsunuz. Dolayısıyla silindirin içerisindeki büyük kıvılcımla silindirin içerisindeki yakıt ve hava karışımını çok daha efektif olarak ateşleyebiliyorsunuz. İşte HEI'lerin bütün esprisi aslında bu. Bunu götürüp hemen bujinin yerine koyalım. Baba açayım mı? Açabilirsin kızım. Evet oraya gitti. Biz ikinciyi yapıyoruz. Evet. Elektriğimizi bağladık. Şimdi bujilerimizi de taktık. Ayarlarını yaptıktan sonra açıklık ayarlarını. Şimdi tekrar
kablolarımıza bağlayacağız. Yeni kablolarımızı koyduk. 1, 5, 3, 6, 2, 4 şeklinde gidecek bir ateşleme sıramız var. Şimdi elimde bir dielektrik gres var. Bu gres biliyorsunuz elektrik geçirmeyen bir malzeme. Amacı bunun istenmeyen sıçramalar olmaması. Distribütörden motor bloğuna giderken, akım giderken genellikle bunu direkt kontağın üzerine sürerler ama bence bu yanlış bir uygulama. Çünkü kontakta sizin bir geçirgenlik isteyeceğiniz alandır. Geçirgenlik isteyeceğiniz bir alandır. Ama mesela buji ile etrafında kalan şu plastik alandan motor bloğuna sıçrama yapmasını istemezsiniz. Bunun için dielektrik gresin buraya sürülmesi gerekiyor. Dielektrik gresin ve aslında bu kablolarla gelen bir malzeme. Bunu da orada son derece güzel izah etmişler. Ayrıca bu daha sonra buji kablolarınızı söküp çıkarmanıza da yardımcı oluyor gresleyerek. 1 numaralı kablomuz yerinde. Şimdi 2'yi takalım. Gres sayesinde mesela bujinin üstünden sıçramalar bu aradaki boşluktan geçip olacak şekilde engellenecekler. Yani bence bunları dielektrik gresi diyerek direkt kontağın üzerine sürmek çok akıllıca bir işlem değil. İki burada. Dönüş hoşuma gitmedi. Şöyle takayım. Evet. Başla. Evet, montajımızın sonuna geldik. Buji kablolarımızı da bağladık. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu kablolarda. Bunların üzerinde numaralar vardı gitmesi gereken silindirler olarak ama uzunluklarını beğenmediğim için ben kendime göre ayarladım. Ama sonuçta biz yine ateşleme sırasını tutturuyoruz. 1, 5, 3, 6, 2, 4 şeklinde. Ve son görüntümüz böyle oldu. Motor bloğunun özellikle bu tarafı bayağı temizlendi. Bobin ortadan kalktı. Bir sürü gereksiz kablo ortadan kalktı. Bu elektriğimizi kontrol ettiğimiz rölemiz. Dediğimiz gibi aküden röle vasıtasıyla distribütöre veriyoruz. Röleyi kontakla kontrol ediyoruz. Şu anda da artık ilk çalıştırmamız için kontak başına geçme vakti geldi. Bart, sen denemek ister misin? Haydi bakalım. Deneme senin. Şşt, bir bak bakalım. İyi şanslar diliyorum. Çalışacak mı çalışmayacak mı göreceğiz. Şeyi aç, şalteri aç. Şalter kapalıdır. Kapalı mı? Evet. Bas. Direkli çeviriyorum. Tamam, gerek yok çok pompalamaya. Sabah çalıştırdık Bartu. Ve süper. Çok güzel çalıştı hemen ilk darbede. Ve de sesi bile değişti, inanın. Gayet güzel. Kapat Bartu. Kapat Bartu. Gayet güzel bir şekilde çalıştı. Hiçbir sıkıntımız yok. Sesi çok güzel. Şimdi yapılması gereken şey tabii ki avans ayarı. Ne yazık ki avans ışığımız yok. Genelde 12 derece avans verilmesi gerekiyor bu distribütörle. Ama belki elimizle oynayarak bir şeyler deneyebiliriz. Şu aşağıdaki braketi bir gevşeteyim ben. Çalıştırıp birazcık sağ sol yaparak avansıyla oynamayı deneyelim. Azıcık daha gevşeteyim. Belki daha sonra bir ışık bulunca 12 dereceye tam olarak ayarlarız onu. Tamam Bartu.